Merhaba güzel dostlarım. Evime ve kanalıma hoş geldiniz. Misafir odamızın mobilyalarını boyadığımdan daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Aslında çok oldu biteli ama yoğunluktan dolayı videoları düzenleyip sizlerle paylaşamadım. Bence güzel oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Neyse lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Bu arada kanalıma hala abone olmadıysanız abone olup yeni eklediğim videolardan hemen haberdar olabilmek için minik zil işaretine basmayı unutmayın. Bu odanın tasarımını değiştirmeye karar verdiğim günün akşamı mobilyalara rölyef pastayla kabartmalı desenleri oluşturmaya başlamıştım ki gece geç saatlerde duvarlarını da boyamalıyım diye düşündüm. Evde duvar boyama rulosu yoktu. Ben de elimdeki en geniş ruloyu kullandım. Kanalımdaki çocuk odası duvarlarını boyadığım videoda duvar rulosu kullanmıştım. Evet, duvar boyamalarında kesinlikle duvar rulosu çok daha pratik. Hem sizi fazla yormuyor hem de daha kısa sürede bitiriyorsunuz ama dediğim gibi evde yoktu. Zaten gece geç saatte başlamıştım. Ertesi gün de aynı şekilde devam ettim. Duvarlarda kullandığım renk Cadence Hybrid Multisurface 3 adet 500 ml soğuk gri, 1 adet 500 ml 001 beyaz ve 2 su bardağı su karıştırdım. Bu şekilde boyadım. Elde ettiğim bu karışım boyanın hemen hemen yarısını kullanmışım. Boyayı bilerek çok hazırladım ki yetmemezlik yapmasın. Çünkü karışım yaptığımız zaman aynı tonu tutturamayabiliyoruz. O yüzden fazla hazırlamak her zaman daha iyi oluyor. Duvarları 5-6 saat aralıklarla boyamak iyi oluyor ve 2 kat boyamak yeterli geliyor genelde. Bu arada duvar boyamalarında vernik yapmıyoruz. Öncelikle belirtmeliyim ki bu mobilyalar 3 yıl önce boyadığım ve verniklediğim mobilyalardı. Öyle herhangi bir yerinde boyasını atma, soyulma ya da kabarma yoktu. Tamamen renk değiştirmek istediğim için boyadım ve boyama öncesinde de astar ya da zımpara yapmadım. Kanalımdaki komodin yenileme, rölyef pasta ve stencil ile kabartmalı desen nasıl yapılır? Komodinlerin kabartmalı desenlerini o videoda yapmıştım ama renk olarak farklı renkler kullanmıştım. Daha sonra odadaki mobilyaları beyaz renk boyamaya karar verince onları da aynı şekilde boyadım. Kabartmalı desen yapılışı ile ilgili bu videoda çok fazla detaya girmeyeceğim. Videonun açıklama kısmına o videonun direkt linkini eklerim. Merak edenler oradan ulaşabilirler.
Çekmecelerde 2 kulp deliği vardı. Ben sadece ortada tek kristal kulp takmak istediğim için rölyef pastayla desenleri yapmadan önce çekmecelerdeki 2 deliği de rölyef pastayla doldurdum. Çekmecelerin tam ortasına yeni kulp delikleri açtım. Daha sonra da onları yine stencil ve pastayla desenler yaptım. Makyaj masasındaki eski ayakları söktüm. Yerine öne 2 adet Lükens ayak, arkaya da 2 adet düz tahta kestirdim ve boyayıp onları taktım. Mobilyaları Hibrit Multisurface 001 beyazla kapanana kadar 24 saat aralıklarla sanıyorum 5 kat kadar boyadım. Kullandığım fırçalarsa 10 santim iz yapmayan sünger rulo ve rulonun girmediği dip köşe gibi kısımlarda da ipek fırça kullandım. Saçlarıma bakım yağı sürmüştüm. O yüzden kafamda bone var. Buradaki halime gülmeyin lütfen. Makyaj masasına ayakları sabitlemeden önce tutkal sürdüm ve hemen sonra da menteşelerle sağlamlaştırdım. Bir gün boyunca tutkalın kuruması için bu şekilde beklettim. Hibrit Multisurface Dora inci rengi içerisine Ultimate Glaze kalın sır vernik ekledim, karıştırdım. Makyaj masasının üstüne ve yanlarına, komodinlerin ise sadece üstlerini bu karışımla katlar arası 24 saat bekleyerek 2 kat boyadım. Bu arada boya ve vernik işlemlerinde bu iz bırakmayan rulo fırçadan çok memnunum ben. Bu videoda göreceksiniz, verniği bile aynı rulo ile yapmıştım.
Tamam, sünger oluşundan dolayı boyayı, özellikle de verniği çok çekiyor bunlar ama dediğim gibi ben oldukça memnunum. Daha iyisini bulana kadar sanırım bununla devam edeceğim. Komodinin yanlarını, çekmecelerini, ayaklarını, makyaj masasının ayaklarını, çekmecelerini ve gardırobun tamamına katlar arası 24 saat bekleyerek 2 kat kalın sır vernik yaptım. Makyaj masasına pastayla desen yaptığım yerlerin üzerine stencil'ı aynı şekilde tekrar yerleştirip Hybrid Multi Surface 001 beyazla üzerinden geçtim. Ve bir gün sonra bu kısımları sadece bir kat kalın sır vernik yaptım. Bu stencil'ı koyup tekrar desenlerin üzerinden multi beyazla geçmemin nedeni ise desenlerin ön plana çıkmasını istediğim içindi. Tabii ki inciyle boyadıktan sonra bu şekilde de bırakılabilir. Böyle de çok güzel görünüyor ama aradaki farkı stencil'ı koymadan önce ve stencil'ı koyup boyayıp kaldırdıktan sonra siz de fark edebilirsiniz. Bence bu şekilde daha da zarif oldu. Sandalyeyi 24 saat arayla 2 kat Hybrid Multi Surface koyu gri rengiyle boyadım. Oymalarını gümüş parmak yaldızla geçtim. Diğer kısımlarında ise Multi Surface Dora gümüş rengiyle kuru eskitme yaptım. Ve diğer mobilyalara yaptığım gibi bunda da kalın sır vernik yaparak boyasını korumaya aldım. Elimde bu şekilde tek ve şeritli kabaralar vardı. Onları sandalyede dekoratif amaçlı kullanmak için renk tonları da uyumlu olsun diye ayna efektiyle önce boyadım. Ayna efekti biliyorsunuz spreyli şişededir. Ben burada çok fazla boya sarfiyatı olmaması için şişenin içerisine ince fırçayı daldırdım. Kısacası kabaraları bu şekilde boyadım. Zarif bir makyaj masasının yine en az onun kadar zarif bir sandalyesi olmalıydı, öyle değil mi? Boyadığım kabaraların bir kısmını göz kararı aralıklarla sandalyenin arka kısmına bu şekilde çaktım.
Neden çaktığımı şimdi anlamışsınızdır sanırım. Kabaralardan kurdeleyi bu şekilde geçirip en altta bağladım ve sıcak silikon tabancasıyla minik bir gül yapıştırdım. Elimdeki parça kumaşlardan birini sandalyeye kaplamak için boyadım. Desen kumaş boyası, beyaz renk içerisinde çok az 3-4 damla gibi metalik kırmızı ekledim, sulandırdım. Karıştırınca açık soft bir pembe tonu oldu ve onunla 2 kat kumaşı boyadım. Ertesi günü kumaşa ütü yaparak boyayı sabitledim ve sonrasında sandalyeyi kapladım. Yıllar öncesi geçirdiğim ufak bir kaza sonrası iki bileğimde de sinir ve tendon kopmaları olmuştu. Allah'tan sağ elimde daha az ama sol elimde hatta baş parmağımda hissiyat kaybı var ve bu tarz işlemlerde yani bu zımba tabancasıyla döşeme yaparken açıkçası çok zorlanıyorum. Bir ara bunların elektrikli olanlarından almak istiyorum. Bu videoyu izleyenler arasında elektrikli zımba döşeme tabancası umarım doğru telaffuz etmişimdir. Kullanan ve memnun kalan arkadaşlarımız varsa videonun yorum kısmından tavsiyelerinizi paylaşabilirseniz çok sevinirim. Şerit kabaraları da gördüğünüz üzere zımba tellerinin tam üzerine denk gelecek şekilde çaktım. Sadece çaktığım kabaralarda ayna efektinde atma olan yerlere ince fırçayla tekrar geçtim. Ve sonrasında tüm kabaralara kalın sır vernik yaptım. Ayna efektinden sonra eğer ki vernik yapmazsanız boyası dayanıklı olmuyor, bilginiz olsun. Çerçevelerin camlarını söktüm ve sadece çerçeveleri ayna efektiyle boyadım. Daha sonra da gördüğünüz gibi sıcak silikon tabancasıyla yapıştırdım. Bu arada çerçevelerin arkasında boşluk olduğu için önce onları doldurmam lazımdı ki sağlam bir şekilde yapışsın. Sadece üzerine koyup yapıştırdığım çerçevelerin iç kısmına kapitone başlık yaptığım videoda kestiğim süngerler vardı ya, o videoyu izleyenler bilirler. Yatağın üzerinde duruyordu süngerler. Gözüme iliştiler. Ben de hemen onlardan minik parçalar kesip iki çerçevenin boşluklarını o şekilde doldurdum. Ve diğer 4 çerçevenin üzerine koydum. Sıcak silikon tabancasıyla da yapıştırdım. Makyaj masasına ayna olarak evdeki en uygun ayna buydu. Hibrit Multi Surface metalik gümüş renk içerisine çok az miktarda metalik inci ekleyerek rengi biraz açtım. Büyük ayna çerçevesini ve 2 adet birazdan göreceğiniz küçük ayna çerçevelerini ipek fırça ile 2 kat boyayıp kalın sır vernik yaptım.
Boyadığım küçük aynaları daha dekoratif bir hale getiriyorum şimdi. Yine evde ne gözüme kestirdiysem onları kullandım. Bu şekilde 2 adet porselen mumluk vardı. İlk olarak içindeki mumları temizledim. Daha doğrusu mum kalıntılarını temizledim. Ama bunları aynaya monte edebilmek için bir şeye sabitlemek gerekirdi. Malzeme dolabında bu dolap ayaklarından buldum. Üst kısmındaki siyah tabakayı çıkarttım ve içini biraz oydum ki porselen mumlukları üzerine koyduğumda otursun. Daha sonra sıcak silikon tabancasıyla yapıştırdım. Tabii iş bu kadarla bitmedi. Porselen mumluğa mumu koyduğumda da sabit durması gerekirdi. Bu şekilde mumu koyduğum zaman haliyle düşüyordu. Ona da yine malzeme dolabından bir parça buldum. Musluk uzatması. Evet, yani sanırım doğru adı budur. Bunu da porselen mumluğun içine sıcak silikon tabancasıyla yapıştırdım. Ayna çerçevelerini boyadığım renkle onları da boyadım. Çok eskiden evde deriden fotoğraf çerçeveleri vardı. O zamanları onları boyarken bu gördüğünüz parçaları söküp öyle boyamıştım ama bunları da atmamıştım. Bir şey atarken 10 kez düşünenlerdenim ben. Acaba bir şey de daha sonra lazım olur mu diyerek birçok şeyi atmam. İşte bu parçalar da yine onlardan. Yapmış olduğum mumluktaki yapıştırdığım bölümü kamufle etmesi için hem de göze biraz daha hitap etmesi için ilk olarak mumlukları koyduğum yerin alt kısmına tutkal sürdüm. Daha sonra da bunları iki yanlardan zımba tabancasıyla zımbaladım. Zımbaları kamufle etmek için de üstlerine minik kristal taşlardan yapıştırdım. Biraz uğraştırıcı bir kendin yap projesi ya da evde yapılabilecek tasarımlarla diyebiliriz bunlar için. Dediğim gibi ne kadar uğraştırıcı olursa olsun hayal ediyorsunuz ve yapıyorsunuz. Bir nevi sizin tasarımınız olmuş oluyor. Hem de dışarıda bu tarz dekorasyon ürünleri olsun, mobilyalar olsun, oldukça pahalıya satılan ürünleri çok cazip fiyatlara evde kendiniz yapmış oluyorsunuz. Mesela bu çerçevelerin aynısından bizim buradaki ucuzluk pazarında var ve 5 TL'ye satılıyor. Aynalı olanları ise yine aynı mağazalarda 7 ila 10 TL arasında değişiyor. Evdeki malzemeleri kullandım. Boya deseniz 2 çerçeveye 2 yemek kaşığı boya gitmemiştir. Artık hesabını siz yapın. Sıra geldi avizeye. Bu rengi daha önceki odaya uygundu ama yeni renklere uyum sağlamadığı için onu da aynı çerçeveleri hazırladığım boyayla avizeyi sökmeden yerinde boyadım. Mumları da mum boyası gümüş renkle boyayıp kurumadan hemen üzerine toz gümüş sim döktüm. Çiçeklerin bir kısmını ayna efektiyle boyadım. Bir kısmını da stil mat küllü gül
Rengini biraz beyaz ekleyerek açtım. Çok az miktar su ilave edip o şekilde boyadım. Kuruyunca sprey vernik sıkıp verniği kurumadan hemen onlara da toz sim döktüm. Bu arada odadaki parke süpürgeliklerini de boyadım. Belki fark etmişsinizdir. Onu videoya çektiğimi sandığım an meğerse makinenin pili bitmiş ve kaydetmemiş. Süpürgelikleri de yine 24 saat arayla Hibrit Multisurface 001 beyazla kapanana kadar boyayıp daha sonra da verniğini yaptım. Videomuzdaki son kendin yap projemiz ise abajurlar. 1 adet mukavva, 1 adet eva gümüş renk ve 2 adet 4 boğumlu kristal şamdan. Eva'yı kırtasiyeden 7 TL'ye almıştım. Şamdanları ise aslında burası biraz karışık. Şöyle anlatayım onu da size. Dikil'deki ucuzluk pazarlarını gezerken gördüm 4 boğumlu kristal şamdanı. Yalnız ellerinde 1 adet varmış. Belki diğerini bulurum diye 25 TL'ye aldım onu oradan. İkinci gittiğimiz ucuzluk pazarında da yoktu maalesef. Haftasına da Ayvalık'a gitmiştik gezmeye. Oradaki ucuzluk pazarında buldum ve bulmuşken hem modelleri görün hem de fiyatlarını diyerek videoya çekmiştim. İnternette de var bunlardan satan web siteleri ama ucuzluk pazarlarında fiyatları bence çok daha uygun. Abajurda ayak olarak anladığınız üzere bu şamdanları kullandım. Mukavva ve simli gümüş renk eva ile de şapkasını yaptım. Bir mukavvayı ortadan uzunlamasına ikiye kesip 2 şapka olacak şekilde ayarladım. Zımba ile kenarlarını tutturdum. Tam orta kısmındaki uzunca çizgiye belirli aralıklarla delikler koymuştum. O deliklerden çaprazlama olacak şekilde ip geçirip bağlamıştım. İçine uygun şekilde yuvarlak bir karton parçası kesip ipin üzerine oturttum. Daha sonra da yine uzunlamasına ortadan ikiye kestiğim evayı şapkaların etrafına sıcak silikon tabancasıyla yapıştırdım. Bu şekilde şamdanın üzerine koyduğumda sabitçe duruyor. Işıklandırma olayına gelecek olursak ben şimdilik ışık yapmadım bunlara. Bir ara onu da ayarlarım artık. Seyyar bir lamba kullanılabilir. Elektrikçide seyyar lamba yaptırıp monte edilebilir. Ya da dekoratif led ışıklar veya pilli lambalar da kullanılabilir. Videolarımı severek izlediğiniz için hepinize minnettarım. Gerçekten bunu tüm kalbimle söylüyorum. Sizlerin ilgisi, alakası o kadar çok mutlu ediyor ki beni. Yorumlarınızı okumayı çok seviyorum. Ve sizden gelen yorumlardan aldığım o güzel enerjinizle ben her videomda bir kat daha fazla kendimi geliştiriyorum. Hani bana hep diyorsunuz ya, Açelya Hanım cesaretinize ve yaptıklarınıza hayranım diye. Yaptıklarınız mucize gibi, keşke ben de sizin gibi cesaretli ve yetenekli olabilsem diye. Hatta bana beyaz mucizem diye hitap edenler bile var. Çok teşekkür ederim ama bu kadar büyütülecek şeyler değil yaptıklarım. Gerçekten. Minicik bir cesaretle sizler çok daha güzellerini yaparsınız. Eminim ben.
Desteğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. En yakın zamanda yeni videoda görüşmek dileğiyle. Ne diyorduk? Mucizeler sizin emeğiniz olmadan yaratılamaz. Mucize dolu günler dilerim. Aşk ile kalın.